Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda hızlı ve sevimli satış yaparak para kazanabileceğiniz ya da hediye fikirleri olarak değerlendirebileceğiniz tığ işi papatya yüzük yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Papatya yüzük desenlerinde istediğiniz renk kombinelerini uyarlayabilir ve istediğiniz parmak ölçülerinde yapabilirsiniz arkadaşlar. Video içerisinde yapmanız gereken tüm ölçüleri ve sayıları adım adım anlatacağım. Yüzüklerin yapılışında kullanacağım iplik %100 mikrofiber akriliktir arkadaşlar ve kullanmış olduğum ipin markasını videodaki yorumlar bölümünde sabitledim. Dilerseniz markasına oradan bakabilirsiniz. Tığ numarası olarak ise 2 milimetre ile yüzükleri öreceğiz. Desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın lütfen. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden yüzüklerin yapılışına başlayalım. Yüzüğün halkası için bir miktar ip bıraktıktan sonra ilk düğümü atalım ve 21 zincir yaparak başlayalım. 21 zinciri yaptım. Sizlerin kullanmış olduğu tığ numarası ve iplik kalınlığına göre zincir sayısı değişebilir. Hangi parmağınıza yüzük yapmak istiyorsanız bu şekilde ölçerek zincirinizi ayarlayabilirsiniz. 21 zinciri yaptıktan sonra ikinci zincirden başlayarak sıra sonuna kadar yan yana tüm zincirlerin içerisine sık iğne yapalım. 21 zincirin üzerine 20 tane sık iğneyi yaptım ve desenin yönünü bozmadan ilk yapmış olduğumuz sık iğne ilmeğinin içerisine kayma dikişi yapalım. Bir zincir yaptıktan sonra bir miktar ip bırakarak ipi keselim. Şimdi bu iki ipi birleştirerek arka taraftan gizleyeceğiz arkadaşlar. İlk öncelikle kesmiş olduğumuz ipi gizleyelim. Başlangıçta bırakmış olduğumuz ip ile ilk yapmış olduğumuz sık iğne ilmeğindeki yeri birleştireceğiz ve açıklık alanı kapatacağız. Evet. Yüzüğün halkasını bu şekilde oluşturmuş olduk arkadaşlar. Dediğim gibi parmağınıza uygun ölçüyü zinciri ölçerek yapabilirsiniz. Şimdi papatyaların yapılışı için ikinci renk ile devam edelim ve sihirli halka yapalım. 4 zincir. Halkanın içerisine üçlü trabzan yapalım. 4 zincir. Halkanın içerisine kayma dikişi. Tekrar 4 zincir. Halkanın içerisine üçlü trabzan. 4 zincir. Halkanın içerisine kayma dikişi. Ve bu şekilde halkanın içerisine toplam 7 tane yaprak oluşturacağız. Ve aynı işlemleri tekrar edeceğiz. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane papatyanın yaprağını halkanın içerisine oluşturduktan sonra bir zincir yapalım.
Bir miktar ip bıraktıktan sonra ipi keselim ve hem sihirli halkanın ipini hem de bitiş iplerini yine papatyanın arka tarafından gizleyelim. Evet, bu şekilde papatya desenini oluşturmuş olduk. Şimdi üstünün tomurcuğu için istediğiniz renk kombinini uyarlayabilirsiniz. Ben burada tomurcuğun biraz daha yüksek ve kabarık görünmesini istediğimden dolayı aynı ipi 2 kat yaparak zincir yapacağım arkadaşlar. İpinizin kalınlığına göre sizler ipi katlamadan da zincir yapabilirsiniz. Bir miktar ip bıraktıktan sonra düğümü atalım. Ve istediğiniz tomurcuk yüksekliği kadar zincir yapabilirsiniz. Ben toplam 5 tane zincir yapacağım. Beşinci zinciri yaptıktan sonra bu şekilde düğüm yapalım ve yapmış olduğumuz papatya desenindeki bulunan sihirli halkanın içerisinden bu zincirin her iki ucunu geçirerek düğüm yapalım. Zincirin ön yüzünün papatyanın üzerinde olmasına özellikle dikkat edelim. Daha düzgün ve muntazam bir görüntü olması adına. Yapmış olduğumuz bu papatya desenini de ilk yapmış olduğumuz halkanın üzerine dikebilir ya da bu şekilde yapıştırma işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle bitiş noktasına yaparsanız daha düzgün bir görüntü elde etmiş olursunuz. Evet arkadaşlar, böylelikle yüzüğün tüm yapılış aşamalarını tamamlamış olduk. Parmaklarınıza uygun olarak yapabilir, satış yapabilir ya da sevdiklerinize hediye fikirleri olarak değerlendirebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.